Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu taban üstüne bir file çanta yapacağız. Daha önce bu tabanı yapmıştım. İzleyenler muhakkak bileceklerdir. Polyester makrome ile dümdüz dikdörtgen bir taban yaptım, sık iğneden oluşan. Detaylı bilgilerini orada verdim bu taban hakkında. Şimdi file çantayı direkt üstüne kuracağım ben bu tabanımızın. Onun için de ben yine de şöyle bir kullandığım ipi size göstermek istiyorum. Şöyle polyester makrome olacak ipim. 250 gram, 175 metre ve 7 milimlik bir ip. O yüzden de kalın bir ip. Şöyle 4 numara tığla öreceğim ben bu çantamı. File çanta yapacağız. Şimdi bu kenarlarda sadece birer arttırma yapacağım. Tam tur saydığımızda elimizde 120 ilmek var. Birer tane de bu köşelerden arttırma yapmak istiyorum ben. Ki şöyle biraz böyle genişçe çıksın yukarı çantamız. 124 ilmek olacak toplamında ve 4'ün katları olacak bu çantamız. Siz de ona göre ayarlamanızı yaparsınız taban çalıştığında. Zaten tabanı ben çok detaylı bir şekilde anlattım. Oradan izleyip yapabilirsiniz bu tabanı. Şimdi evet, bir sıra sık iğne yapacağım ve kenarlardan birer tane arttırma yapacağım hanımlar. Direkt şu ortadan başlıyorum. Bakın şu çerçeveye hiç dokunmayacağım. Şuradan bir başlangıç yapıyorum. Hiçbir kilit zincir de yapmayacağım. Direkt üstüne başlıyorum. Hatta şu ipimi de şöyle bir tur üstüne attım. Sağlam olsun diye. Bu sadece sık iğne döneceğiz şu an bu çantamızı. Arkadan da yediriyorum kalan ipi. Herhangi bir sorun yaşamayalım diye. Şöyle. Tam tur bir sık iğne geçeceğim ki şu köşelerde birer tane arttırma yapayım. Evet, şimdi buraya şu tam köşeye bakın bir tane daha batacağım. Burada bir arttırmamı yaptım. Yanından devam ediyorum. Toplamda 124 ilmek olması gerekiyor hanımlar. Devam ediyorum. Sadece sık iğne yapacağız. Şöyle şu köşelerde birer tane arttırma yapıp burada buluşalım tekrardan. Evet, şöyle tam tur bir sık iğne yaptım ben. Kenarlarda da birer tane arttırma yaptım. Yani toplamda benim tabanımın şu anki sayısı 124. Hemen şu son işaretleyiciyi koyduğum yere de yapayım. Şuradan da bir kaydırma yapalım ilk ilmeğimize. Şöyle. Evet. Şimdi modelimize geçebiliriz. 3 tane zincir yapıyorum burada. Hemen başına doladım ve yanındakine de ikili trabzan yaptım. Araya 2 tane zincir çektim. 1 2 atladım. Üçüncüye tekrar başına dolayıp ikili trabzan yaptım. Ve hemen yanındakine yine ikili trabzan. 2 tane zincir araya. 2 tane atladık. 1 2 ve yanındakine tekrardan ikili trabzan. Şimdi yine yanındakine ikili trabzan, araya 2 zincir ve hemen
2 tane atlıyoruz. Üçüncüye yine bir ikili trabzan. Hemen yanındakine yine bir ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane atlıyoruz. İkili trabzan. Yani burada 4'ün katları olacak. Bakın şöyle göstereyim. 2 tane buraya yaptık. Yan yana ikili trabzan. Arada 2 tane zincir, 2 boşluk. Yani 2 tane başa atlamış olduk burada. Sonra yine 2 tane ikili trabzan yan yana. Sonra yine burada 2 tane atlamış olduk. Tabi aralara da 2 tane zincir yaptık. Şimdi yine 2 zincir, 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne ikili. Evet. Bakın. Modelimiz bu olacak. Şimdi ben burayı komple öreceğim. Sonra tekrar burada görüşürüz. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın. Hep ikili trabzan, iki boşluk. İkili trabzan, ikili boşluk. Yani 2 tane trabzan, ikili boşluk. Ve bu arada da yine 2 tane başağımız bizi bekliyor buradaki boşluk için. Hemen şöyle buraya batacağım. Bir kaydırma yaptım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Burada. Buraya da bir kaydırma yapalım. Ve buraya da bir kaydırma yapalım. Şimdi de tam tersine dönelim bakalım. Tamamen doğaçlama ilerliyoruz. 3 dedik. Aynı boşluğa ikili trabzan. Şu şekilde. 2 zincir. Şurayı atlıyoruz. 1, 2. Başına doladık. Şuradaki boşluğa. Evet. Görüntümüz bu olacak. Bu şekilde yani. Aslında direkt üstüne yapacaktım şöyle. Ama böyle bence daha güzel oldu. Şimdi ben devam ediyorum. Tekrar buraya geldiğimde görüşürüz. Evet, yine geldik başladığımız noktaya. Tekrar bu araya 2 tane ikili trabzan. Bu çok gevşek oldu. Düzeltelim. Şöyle. Yine 2 tane zincir ve hemen şuraya tutturalım. Burayı ben komple almak istiyorum. Şu 2 bacağı ne kadar zor oluyor benim için. Neden? Tığım büyük çünkü. Hadi, evet, süper. Ve şöyle bir kaydırma yaptım. Evet. Bakın. Şimdi yine bir kaydırma daha. Ve yine bir. Bir tane zincir çekelim buraya. Bakın. Birleştirme noktamızı böyle kaydıra kaydıra devam edeceğiz. Kafes kafes bir model olacak bu. Burası düzü. Sizi yanıltmasın. Şöyle bakın ne kadar içe verdi hemen kendini. Hemen formunu aldı. Arkadaşlar bakın şöyle. Şu şekilde. Şimdi birleştirdik. Devam edelim. Bu arada 124 ilmeğimiz vardı. Tabii siz illa dikdörtgen taban üstüne yapmanıza gerek yok. İstediğiniz bir tabanın üstüne de kurabilirsiniz bu modeli zaten. 2 ve 3. Evet, 3 tane yine buraya zincir yaptım. Hemen yanından devam ediyorum.
arada 2 tane zincir, şu boşluğa yine ikili trabzan, şu şekilde 2 zincir, yine bu boşluğa ikili trabzan, 2 tane. Tekrar birleştirme noktasına geldim. Hemen 2 zincir ve burada bir kaydırma yapacağız. Şu şekilde. Hemen yanına da bir kaydırma ve buradaki boşluğa da bir kaydırma. Şöyle. 2, 3 zincir, hemen yanına ikili trabzan. Yine 2 zincir, diğer boşluğa yine 2 tane ikili trabzan. Şimdi ben bu araya, yani bu çantanın arasına bir renk koymak istiyorum bu modelde. Bunun için de bu sırayı 7 sıra örmemiz gerekiyor. Yani şu an elimizde mevcut kaç sıramız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıradan sonra şöyle bir renk koyacağım. Aynı markanın, aynı milim, aynı ölçüde olan bir ipi bu. Sadece renk tonu farklı. O yüzden de şimdi burayı 7 sıra yükseltip, şu an elimizde zaten 4 tane mevcut. 7 sıra yükseltip bu rengi koyacağımız zaman tekrar görüşelim. 7 sırayı ördüm ben hanımlar. Şimdi renk geçişini yapacağım ama önce bir birleştirmesini yapmamız gerekiyor. Şöyle. Şu şekilde bir kaydırma yapıyoruz ve bu ipimizi buradan keseceğim. Şöyle. Hemen bunu bir arkaya alalım. Şimdi evet, şöyle göstereyim. Bu ipe geçerken bitirmiş olduğumuz yerden değil, bu uçtan başlayacağız. Yani ilk başladığımız nokta değil, diğer uçtan tekrar başlıyoruz. Hemen şu ortadan alıyorum. Biraz sıkıyorum. 2, 3. Yine 3 tane zincirle başladım. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve buraya yine bir ikili trabzan. Tekrar. Ve tekrar ikili trabzan, 2 zincir. Ve yine ikili trabzan. Evet. Şöyle göstereyim. 2 ton birbirine çok uyumlu bu arada. Biri sütlü kahve, biri acı kahve. Şimdi burayı komple dönelim. Tekrar birleştirmede buluşalım. Birleştirme noktamıza geldik. Şöyle göstereyim. Hemen bir 2 zincir çekiyorum ve şu aradan bir kaydırma yapacağım. Yine bir kaydırma ve yine bir kaydırma. 1, 2, 3 zincirle
yukarı çıktık. Bakın. Buradan devam ediyorum. İkili trabzan, 2 zincir ve yine 2 tane ikili trabzan. Buradan örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi ben bu koyu kahve olan ipimizden olan kısmımızı şöyle göstereyim. 6 sıra ördüm. 2, 4, 6. Şimdi bu rengi burada bitireceğim ve yine diğer sütlü kahve rengine geçeceğim. Hemen şöyle bir kaydırmayla tekrardan renk değişimi yapalım. Bunu burada kesiyorum. Şöyle ve arka tarafa alacağım. Şöyle. Yine farklı bir taraftan başlıyoruz. Hemen şuradan, şu aradan başlıyorum. İpimi üstüne aldım. Kilit yapmıyorum. İpim üstünde. 1, 2 ve 3. Hemen yanından diğer ipi de altına sıkıştırarak bir ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir, ikili trabzan. Bu arkadaki ipleri de böyle içine yedirip ondan sonra çakmakla ucunu yakacağız. O zaman hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi tekrar açık renk ipimden örmeye devam ediyorum. Evet. Şu şekilde göstereyim. Renk geçişleri muhteşem oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Şimdi 26 santim olana kadar örelim hanımlar. Muhtemelen bir 6 sırada açık renkten devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi ben buradan 6 sıra ördüm. Hatta sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sırada açık renk ördükten sonra bunu yine şurada hemen bir 2 sıra kaydırma yapıp kestim ve ucunu da yaktım. Ve şimdi bir ölçüsünü vermek istiyorum size. Şöyle bir düzeltelim. Polyester makrame olduğu için esneme payı çok fazla. Bunu unutmayın lütfen. Hemen şuradan. Evet, tam 26 santim olmuş çantamız. Tabanı da dahil edersek tabanla birlikte 31 santim. Şimdi askı kısmına geçiyoruz. Askı kısmı için ben işaretlerimi aldım. Şimdi kısaca ondan bahsedeceğim size. Bakın, çantamızın iki uç tarafını da buluyoruz. Bu köşe taraflarında. Buraları bulduktan sonra işaretlerimizi koyuyoruz buraya. İki kısmı da. Buraya mecburen alt sırada bir ip bağladım. Çünkü ikili trabzanlar alt sıraya geliyordu. Buraya da üst sırada bağladım. Şuradaki boşluktan itibaren, yani şu ikisini şu şekilde hesaplamayacağız şimdi. Yani şu ortadaki modelleri hesaplayarak devam edeceğiz. Çünkü saydığımız zaman muhtemelen
tam başa baş gelecektir. Şöyle bir şey yapıyoruz şimdi. Bakın şu ikisini, iki modeli buradan itibaren tutuyorum ve sayıyorum. Karşılıklı gelecek ama bunlar bu şekilde. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 model burada var. Hemen ortayı sayalım. 1, 2, 3. Yani 3 de ortada var. Bakın 1, 2, 3. Hemen sağ tarafına geçiyorum. 1, 2 karşılıklı olacak tabii bunlar. 3, 4, 5 ve 6. Bunu saymıyoruz. Buradaki boşluğu da saymıyoruz. Çünkü çantamızın ortasını ancak bu şekilde bulabiliriz ve askı kısmını örebiliriz. Evet, şimdi hemen başlıyorum ben askıya. İpimi alıyorum. Siz de böyle bu şekilde ipler takabilirsiniz. Hemen şuradan itibaren yukarı çıkışımızı yapacağız. Evet, şöyle bir tane içeri aldım, bir ilmek üstüne doladım. Şöyle bir sık iğne yaptım. Bakın. Sonra 2, 2 ve 3. 3 tane yukarı çıkmış olduk. Başına doladım. Şu ipi yürütürüz. Hiç sıkıntı yok. Hatta onu şu an için dışarıda bırakalım. Polyester olduğu için arkadaşlar onları aralarda yürütüp ucunu yaktığınız zaman zaten hem çok rahat kayboluyor, çantanın içinde rahatsız etmiyor, hem de sıkı sıkıya tutunuyor olduğu yere. Evet, şöyle hemen bir ikili trabzan ve ikinci ikili trabzanımı da yapıyorum. Şu an askı kısmını anlatıyorum hanımlar. Hemen başına doladım. Araya 2 zincir çektim. Alt tarafta yaptığımızın aynısını buraya da yapıyoruz. Sadece eksiltme yapacağız yukarı çıkarken. Şöyle başına doladım. İkili trabzan, araya 2 zincir. Yine diğer boşluğa geldim. İkili trabzan, 2 tane. Araya 2 zincir. Bakın. Kendinden bir askısı olacak ve çok da şık duracak bu file çantada. Kafes file diyorum ben buna, çünkü kafes görüntüsü var. Gayet de güzel oldu. Şimdi ben şuradaki işaretli yere kadar öreceğim. Burada nasıl eksiltme yaptığımızı size göstereceğim. Evet, buradaki sıra sonuna geldim. Şimdi buraya yine bir ikili trabzan ve burada hiç araya 2 zincir çekmiyoruz. Direkt şu boşluğa batıp bir ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip şöyle çantamızı çeviriyoruz. Tersten öreceğiz mecburen burayı. Şöyle bakın. Başına doladım. Burayı atlıyorum. 2 zincir çektim. Burayı atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa. İkili trabzan ve bir tane daha ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar diğer boşluğa. Şu şekilde. İkili trabzan. Yine 2 zincir ve aradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Evet. Bakın. Şu şekilde eksiltmelerimiz oldu. Şimdi buraya gelip tekrar görüşelim. Evet, diğer uç tarafa da geldim. Buraya yine 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Bakın şurada bir eksiltme yapmışız. Başına doluyorum ve tam şu birinci, yani şuradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen 2 tane zincir çekiyorum. Burada 3 tane zincir çekmiyorum. Burası çok gevşek olmasına gerek yok yani.
Zaten ipimiz yeterince esniyor. Hemen başına doladım. Bakın burayı atlıyoruz. Şuradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan. Evet, tarafta tekrar görüşürüz. Yani burada. Evet, yine eksiltme noktamıza geldim. Hemen buraya da bir ikili trabzan. Hiç bir zincir çekmeden geliyoruz ve şu ilk trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve ters çeviriyoruz. Buradan da hiç buradan bir yere batmadan boşluğa direkt devam ediyoruz. Evet, şimdi askıda son bitim kısmına geldim. Yani modelin bitim kısmına geldim. Şimdi buradan geri dönüş yaptım. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, sonra yine 2 tane ikili trabzan. Şimdi buradan hemen şöyle başına dolayıp bir eksiltme daha yapıyorum. Bakın şu şekilde. Geriye sadece bize şuradan 2 tane ikili trabzan kalacak. Hemen bir zincir yapıyorum ve çeviriyorum. Buradan şu sıraya batıyorum ve bir sık iğne. Sonra buraya bir sık iğne. Sonra şu boşluğa yine bir sık iğne. 2 tane değil, bakın, bir tane. Hemen buraya bir sık iğne. Ve son buraya da bir tane sık iğne. Evet. Şimdi burada sık iğne olarak devam edeceğiz. Çeviriyorum şöyle. Buraya batmıyorum. Buraya bir sık iğne. Burası 2 etti, yani 1, 2 ve 3, 4, 5. Hemen şuraya da bir tane battık mı? 6. Bir tane zincir çeviriyorum. Buraya değil, buraya hemen bir sık iğne. Şöyle 3 etti. 4 etti. 5 oldu ve hemen şu en son noktaya da battık mı? 6. Evet, şu şekilde göstereyim. Bakın, modelin üstüne askı kısmını, asıl askı kısmını sık iğne olarak çıkacağız. Yani bunlar çünkü böyle delikli delikli olduğunda çok fazla sarkma payı oluyor hanımlar. Bunu daha önce de deneyimledim ben. Bu şekilde askı yaptığımızda gerçekten böyle hani elle tutamıyoruz. Böyle inceldikçe inceliyor. O yüzden bu asıl askı kısmını bir tık daha tok yapmak istedim ben bu çantamda. O yüzden de o tam askı yerine sık iğne devam edeceğiz. Şu şekilde devam ediyorum. Hemen şu en sona da battım. Evet. Bir tane zincir çevirdim. 1'e değil 2'ye. Hemen şuradan. Bakın böyle 2 etti zaten. Şu şekilde. Şimdi kaç santim sık iğne yapacağımızı size söyleyeceğim. Evet, şimdi ne kadar bir askı öreceğimizi size söylemek istiyorum. Şimdi buradan da tabii ki bir askı payı var. Onu hemen söyleyeyim. Zaten şu örmüş olduğumuz nokta 26 santim. Hemen ben şuradan bir ölçü vereyim size. Bakın şuraya kadar 12 santim. Sık iğneye kadar. Biz bu sık iğne öreceğimiz yeri de şöyle ne kadar yapalım? Bir 18 santim yapalım hanımlar. Ama bu sadece sık iğne olan bölüm için geçerli. Yani burası için değil, burası ayrı bir nokta.
18 santim burayı toplamında sık iğne örelim. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. Evet, ben bu sık iğne kısmını ördüm. Hemen bir ölçelim bakalım. Kaç gelecek? Evet, tam 18 santim. 17 de olur. Siz biraz kendi boyunuza göre de ayarlayabilirsiniz. Ya da daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi hemen buraya bir zincir yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Şu şekilde. Ve diğer tarafa geçebiliriz. Bakın. Gayet güzel, sağlam bir askımız oldu işte böyle. Yani şu file şeklini ilerletmiş olsaydım gerçekten böyle çok fazla esneme payı olacaktı. Şimdi o kadar olmayacak. Şu şekilde. Evet, hemen vakit kaybetmeden diğer tarafa da bir kez daha göstereyim size. Şuradan aldık. İlmeğimizi çıkardık. Üstüne bir tane atıyoruz. Sonra 3 tane zincir yapıyoruz. Yani toplamda ilk giriş yapmış olduğumuzla birlikte 3 tane. Şunu şöyle arkada bırakalım. Onu sonra göstereceğim size nasıl kaybedeceğimizi. Şu araya yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar. Evet, şu işaretlediğim yere kadar öreceğim. Burada yine bir kere daha göstereceğim size eksiltmeyi. Evet, son modelime kadar geldim. Buraya da 2 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle. Hemen buradan yine bir eksiltme göstereyim size. Başına doladım, araya bir zincir çekmedim. Bu boşluğa girdim. Şöyle ikisini birlikte ve 2 tane de zincir çekiyorum. Pardon, kameram çok yakın, birazcık uzaklaştırayım. Şöyle örgümü çeviriyorum ve arkadan örmeye başlıyorum. Başına doladım. Sadece 2 tane zincirle yukarı çıktım. Bakın 3 değil, 2 zincirle. Böyle çantanın ağzı volanlansın istemedim açıkçası. Böyle fazla 3 zincir yaptığımızda, ki biz buralara daha bir de sık iğne gideceğiz yani, düşünün. O hattını ortaya çıkarabilmek adına. Bu araya yine 2 tane zincir. Bakın şöyle eksiltme yapa yapa yukarı çıkıyoruz. Evet, şimdi ben burayı öreceğim. Aynen buradaki gibi. Son 2 tane kalana kadar öreceğim. Ortaya sadece bir tane zincir, bir tane sık iğne yapıyorum, pardon. Bir sık iğne yapıyorum. Burası toplamda 6 ilmek oluyor. Yani 6 ilmekle de yukarı çıkıyorum. Evet. Evet, ben bir de size eninin ölçüsünü vermek istiyorum çantamın. Hemen şöyle, çok büyük bir çanta olmadı bu hanımlar. Bu orta boy bir çanta. 33 santim eni. Böyle. Bu orta boy bir çanta oldu. Gayet de kullanışlı bir çanta oldu. Fazla büyük çantaları da her yere her zaman takamıyoruz. Bu orta boy çantamız ve inanılmaz sağlam bir çanta ipinden ötürü. Atın, yıkayın, her şeyi yapın, yani hiçbir şey olmaz, taş gibi. Evet, ben örmeye devam ediyorum. Diğer askı kısmını şurada tekrar görüşeceğiz hanımlar. Burayı birleştirip sonra etrafına sık iğne döneceğiz. Şimdi bu askı kısmını ben bitirdim. Hatta diktim bile. Şöyle bakın. Buradaki ipleri de aradan yedirdim. Hemen şuradan keseceğim. Ve bakın, bu ipi hemen burada bir çakmak yardımıyla şu şekilde yaktım. Zaten polyester makrame olduğu için bunlar. Hemen şu ipimizi de bir arkaya alayım. İnce bir tığ yardımıyla. Şöyle.
Hatta birkaç tur alalım. Şu şekilde. Buradan da aynen. Evet. Şimdi bunu da kesiyoruz. Ve hemen şöyle ucunu yaktım. Bakın askımız böyle oldu. Bu içinde kalan ipleri de aynı şekilde saklayabilirsiniz hanımlar. Böyle içinden yürüterek bir iğne yardımıyla sonra ucunu çakmakla yakarsınız. Hiçbir sorun kalmayacak. Ben bu askı kısmını şöyle bir iğneyle dikiverdim hemen. Kaydırma yapmadım. O belli olmasın diye. Şöyle bir iğne yardımıyla askımı birleştirdim. Evet, şimdi kenar çerçevesine dönelim. Hemen ipimi aldım. Nereden başlasam? Şuradan başlayacağım. Gizlenebilir bir yerden başlayacağım. Çünkü tam şu kısımdan. Çantamız düz. Evet. Şuradan başlayalım hatta. Aldım. Üstüne doladım ve hemen yanından başlıyorum. Buralarda biliyorsunuz 2 zincirlik alanlar var. O alanların içinden itibaren şu kısmı söylüyorum. Tabii şimdi burada sık iğneye geçeceğim de ben şu kısmı söylüyorum. Bunlara 2'şer tane batıyoruz hanımlar. Bunların içine 2'şer tane batacağız. Şuradan ben başladım. Şu ipi de alttan yürütüyorum ki hatta biraz çekelim. Şu kısımdan. Burada da gelen ilmek boşluklarına batıp sık iğnemi örüyorum. Burada askımız bir tık kalınlaşacak, evet, ama çok dert değil. Her türlü güzel olacak burası. Bakın şöyle şu görüntüyü göstereyim size. Evet, hemen şuradan sık iğneme başlıyorum. Bir tur üstüne attım, çektim. Bu ipi de arkadan yürüteceğim. Şu şekilde gelen boşluklara batacağım. İpi yürütmeye devam ediyorum arkadan. Bu çanta bitince hafif bir ütü yapabilirsiniz. Bir kendine gelmesi açısından. Evet, şöyle göstereyim bakın. Evet, şu kısma geldim. Bu kısma. Şu 2 zincirlik boşluklara sadece 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. İki zincirlik boşluklara 2'şer tane sık iğne. Onun dışında herhangi bir yere batmayacağız. Bu kısımda da ilmek aralarındaki boşluklara batıyoruz hanımlar.
Orayı da o şekilde çeviriyoruz. Şöyle duracak yani burası. Bakın. Şimdi bu ortadaki 3 tane kalan modelimize geldik. Oraya da nasıl yapacağımızı şimdi size göstereceğim. Bakın şu araya bir sık iğne, tam bunların ortasına bir sık iğne, 2 zincirlik boşluğa 2 sık iğne. Şöyle. Modelin ortasındaki başa bir sık iğne, 2 zincirlik boşluğa 2 sık iğne. Burayı da bu birazcık toparlayacak. Şöyle şurada bir başlangıç noktamız var. Hemen o ipi de arada yürütelim. Evet. Bu şekilde bakın. Şimdi tekrar yine bu sık iğnelerin arasına, yani 2 zincirlik boşluklara 2'şer tane sık iğne olarak devam edeceğiz. Orta kısmı, ortadaki 3 tane modeli de aralara 2 tane sık iğne, modelin ortasına bir tane sık iğne, yani üçlü üçlü gideceğiz. Hemen buradan devam ediyorum. Arkadaki ipi yine yediriyorum. Buraya atladım. Buradan yine devam ediyorum. Buraya atladım. Buradan yine devam ediyorum. Arkadaki ipi de yürütüyorum. Buraya geldim. Tekrar. Çok az kaldı zaten. Video çok uzun olsun istemiyorum ama daha ne kadar kısaltabilirim onu da bilmiyorum. Evet, şimdi şuraya gelelim. Son birleştirme noktama geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Biraz ipimi gevşettim. Daha küçük bir tığla şu aradan giriyorum ve bu ilmeğimi arka tarafa çekiyorum. Evet, bu şekilde. Birazcık şöyle uzatalım ki pay olsun. Şimdi burayı böyle çektim. Hemen şuradan giriyorum. Bakın, bir önceki ilmekten bunu üstüne aldım. Bu şekilde aşağı çektim. Buradan da bir kilit yapalım. Evet. Dış görüntümüz böyle. Bakın. Şimdi bu ipimi buradan kesiyorum ben. Şöyle şu şekilde çıkardım. Ve hemen şu aradan yürüteceğim. Buradan yürüttüm. Şimdi keseceğim. Ve yine bir içeriden şöyle yakma işlemi. Hemen buna da aynısını yapacağım. Şu şekilde. Zaten ucu anında sertleşiyor. Bu da içeriden yürüttüğümüz iplerden birisi. Hemen şöyle kısalttım ve tekrar ona da ufak bir dokunuş. Evet, bu şekilde iplerimizi aralarda yürütüp kaybedebiliriz. Çok güzel oldu. Şimdi ben diğer tarafını da öreceğim. Burayı komple bir sık iğne, ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, çantamı bitirdim. Bu sık iğnelerimi de döndüm iki tarafa da. Askımız bu şekilde oldu. Çantamız gayet güzel, başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi bir ölçü vermek istiyorum size. Şöyle hemen tekrardan. Evet. Çanta enimiz şöyle gösteriyorum. 33-34 santim. Orta kısmı
taban başlangıcına kadar şöyle 26 santim, komple 31 santim. Bu askı uzunluğunu da ben ölçtüm 65 santim ama tabii buradan itibaren 65 santim. Şurası daha farklı bir ölçüde ama gayet orta boy bir askı oldu. Yani sık kullanılan bir askı oldu. Evet, tabanımız gayet güzel. Örgümüz şöyle göstereyim. Çok muntazam durdu. Şimdi videomu burada bitiriyorum ben arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Cevap veriyorum ben. Çantamla ilgili bütün detayları, daha doğrusu kullandığım malzemeleri, tığ, kaç gram kullandığımı açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Polyester makrome iple örmüş olduğum bu çantamı şimdi bitirmiş bulunuyorum. Buraya çıt çıt takacağım ben. İçine isterseniz astar yapabilirsiniz. Yazlık bir çanta oldu bu. Gayet de güzel bir çanta oldu. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.